Ajan Smith, makinelerin insan ırkını kontrol altında tutması için programlanmış bir yapay zekadır ve seride insanların makineler tarafından köleleştirilmesi ve Matrix'in gerçek bir dünya olmadığı konusunda ısrar eder. Smith, insanlığın düzeni bozduğunu ve bir virüs gibi yayıldığını savunur. Bu Nietzsche'nin güç istenci, Schopenhauer'in istem kavramı ve hatta insan doğası üzerine Hobbes'un görüşleri gibi felsefi teorilerle paralellik gösterebilir. Smith'in felsefesi, insanlık hakkındaki düşüncelerini ve makinelerle insanlar arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirme konusunda ilginç sorular sunar. Ancak bu görüşlerin haklı veya yanlış olarak değerlendirilmesi, bireyin kendi etik, felsefi ve kişisel inançlarına bağlı olarak değişebilir. Serinin hayranları arasında bu konu sıkça tartışılır ve farklı bakış açıları sunar. Ajan Smith, The Matrix serisinde insanlığın kendi yıkımının mimarı olduğunu öne sürerek dikkat çekici bir argüman sunar. Ona göre insanlar bir virüs gibi davranarak gezegeni sömürmektedirler. Smith, insanların doğal düzeni bozduğunu ve teknolojiyle doğayı kontrol altına alma çabalarının sonuçta kendi köleliğine yol açtığını belirtir. Bu bakış açısı, modern toplumların çevresel tahribat ve teknolojinin insan üzerindeki olumsuz etkileri konusunda sorgulamaya iten güçlü bir eleştiridir. Ajan Smith'in bu görüşleri, insanlığın dünya üzerindeki sürdürülebilir olmayan faaliyetlerini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini vurgular. Thanos, evrendeki yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla nüfusu yarı yarıya azaltma planını savunur. Onun bu düşüncesi, kaynakların sınırlı olduğu ve sürekli artan bir nüfusun bu kaynakları tüketeceği fikrine dayanır. Bu, Thomas Malthus'un nüfus teorileri ve ekolojik taşıma kapasitesi gibi kavramlarla paralellik gösterir. Thanos'un görüşleri, aşırı nüfus artışının yaratabileceği sorunlara dikkat çekerken, onun çözüm yöntemi olan şiddetli ve keyfi nüfus azaltımı, etik, ahlaki ve pratik açıdan ciddi eleştirilere tabidir. Çoğu insan sorunlara çözüm olarak kitlesel yok etmeyi aşırı ve kabul edilemez bulur. Bu çerçevede Thanos'un radikal çözümü, evrenin dengeye kavuşmasını ve kaynakların daha adil dağılımını sağlamayı amaçlar. Onun görüşü, dünya üzerindeki ekolojik ayak izi ve sürdürülebilir olmayan tüketim alışkanlıklarımızın uzun vadeli sonuçlarına dikkat çeker. Thanos'un bu bakış açısı, gerçek dünya sorunlarına paralel olarak nüfus kontrolü ve kaynak yönetimi gibi konuların önemini vurgular ve bize mevcut kaynaklarımızı koruma ve adil bir şekilde yönetme gerekliliğini hatırlatır. Megatron, Transformers evreninde, Cybertron'un derinlemesine köklü sosyal ve ekonomik eşitsizliklerine karşı gelir. Cybertron'un yönetimini ele geçirmeyi amaçlayan Decepticonların lideri olarak Megatron özgürlük ve eşitlik arayışında güçlü bir figürdür. Onun isyanı, elitist Autobot liderliğinin zulmüne karşı bir tepki olarak doğar ve tüm Cybertronluların kaynaklara adil erişimi için savaşır. Megatron, Cybertron toplumunun temel yapısını değiştirerek güçlü ve zayıf arasındaki uçurumu kapatmayı hedefler. Bu yönüyle o, ezilenlerin sesini duyurmayı ve tüm sakinler arasında daha adil bir paylaşım sağlamayı amaçlar. Megatron'un eylemleri ve ideolojisi çoğu zaman şiddet içerse de temel motivasyonları sosyal adalet ve eşitlik arayışını yansıtır. Onun radikal yöntemleri mevcut düzene meydan okumanın ve değişim yaratmanın kaçınılmaz zorluklarını simgeler. Megatron'un önerdiği toplumsal dönüşüm, Cybertron'daki yaşamın tüm yönleriyle yeniden şekillenmesi anlamına gelir. Bu bağlamda onun liderliği altında Decepticonlar, daha geniş bir özgürlük ve eşitlik vizyonunu savunarak Cybertron'un potansiyelini maksimize etmeyi ve tüm varlıkların refahını artırmayı hedefler. Bu hedefler, genel olarak Megatron'un yalnızca güç ve hakimiyet peşinde koşan bir antagonist olmaktan daha karmaşık ve düşündürücü bir karakter olduğunu gösterir. Ajan Smith, Thanos ve Megatron gibi karakterler, yıkıcı ve radikal çözümler sunmalarına rağmen, temel motivasyonlarındaki bazı gerçekleri vurgulama konusunda haklı olabilirler. Ajan Smith, insanlığın dünyayı ve doğal kaynakları tüketme eğilimine işaret ederek, sürdürülebilir olmayan yaşam tarzlarımızın sonuçlarına dikkat çeker.
Thanos, evrensel kaynak kıtlığı ve nüfus kontrolü konularını gündeme getirirken, bu kaynakların sınırlı olduğunu ve aşırı tüketimin sonuçlarını gözler önüne serer. Megatron ise sosyal adaletsizliklere ve elitist yönetimlerin baskısına karşı çıkarak daha eşit ve adil bir toplum yapısının mümkün olduğunu savunur. Bu karakterlerin her biri mevcut sistemlerin ve yönetim biçimlerinin zaaflarını ve sürdürülemez yönlerini eleştirmekte ve alternatif düzenlemeler önermekte haklıdır. Onların radikal metotları tartışmalı olabilir. Ancak getirdikleri perspektifler, derinlemesine düşünmemizi ve mevcut sorunlara yenilikçi çözümler aramamızı teşvik eder. İnsanlık, sanayi devriminden bu yana doğa üzerinde derin ve genellikle yıkıcı bir etki yaratmıştır. Fabrikalar, motorlu taşıtlar ve yoğun tarım faaliyetleri atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarını salmış, küresel ısınmaya neden olmuştur. Ormanların kesilmesi ve habitatların yok edilmesi biyoçeşitliliği azaltmış, pek çok türün neslinin tükenmesine yol açmıştır. Plastik kirliliği ve kimyasal atıklar, su kaynaklarını ve okyanus ekosistemlerini ciddi şekilde tehdit ederken, insan kaynaklı bu faaliyetler, dünyamızın sağlığı ve insanların gelecekteki refahı için ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu durum, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularını acil ve kaçınılmaz hale getirmektedir.